Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu güzel çalışmanın kalemliğin, havuç kalemliğin şöyle ana gövdesini öreceğiz. Hemen başlayalım. Sihirli halka yapıyorum. Öncelikle şunları kenara alalım. Evet, sihirli halkamı yaptım. Sihirli halkamın içine 1 2 3 4 5 ve 6 pardon 6 tane sık iğne ördüm, ipimi çektim ve sihirli halkamı kapattım. Şöyle ilk ilmeğime giriş yapıyorum, ilmek kaydırma ile sihirli halkamı kapattım. Hemen ikinci bölüme geçiyorum. Burada çok şöyle, evet, ikinci sırada her sık iğneye çift sık iğne artırma yapmış oluyoruz yani. 6 olan sayımızı 12'ye çıkaracağız. Şöyle. Evet. Tamamını örelim. Sayımız 12 olacak. Evet. 3 ve 4. sıralarda artırma yapmayacağım. Her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde 2 sıra örüp gelelim. Evet. 5. sıra ile devam edelim. 5. sırada bir sık iğne, bir artırma yapıyorum. Sayımı 12'den 18'e çıkaracağım. Bu şekilde örelim. Evet, şimdi 6. sıra ve 7. sırayı artırma ile eksiltme yapmadan her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde düz örelim. 2 sıra. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7. sırayı da tamamladık. Hemen 8 ile devam edelim. 8. sırada 1, 2. 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yaparak sayımı 24'e çıkarıyorum. Bu sırayı bu şekilde örelim. Evet, 9. sırada artırma eksiltme yapmadan her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, 10. sırayla devam edelim hemen. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yaparak sayımı 24'ten 30'a çıkarıyorum. Bu şekilde örelim bu sırayı. Evet, bu şekilde ördük. 3 sık iğne bir artırma yaptım. Sayımız 10. sırada 30. Hemen 11. sırayla devam ediyoruz. 11. sırada artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz örelim. Evet, 12. sıra ile devam edelim. 12. sırada videonun çok aşırı derecede uzamaması adına ben başta gösteriyorum. Sonrasını kendim örüyorum. 1 2 3 ve 4. Sizin yapacağınız şekilde anlatıyorum bütün detaylarıyla. 4 tane sık iğne, bir tane artırma. 4 sık iğne bir artırma yaparak sayımı 36'ya çıkaracağım. 4 sık iğne bir artırma olarak örelim bu sırayı. Evet, şimdi artırmalar bitti. Sabit bir şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle 10 sıra bir örelim. Düz bir şekilde. Şöyle gösterelim. 10 sıra düz bir şekilde örelim. Artırma da eksiltme yapmadan. Sonrasında bakalım, eğer daha kısa olursa biraz daha öreriz. Her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde 10 sıra örüp gelelim. Evet. 13. sıra şurasıydı. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. sıraya kadar bu şekilde ördüm. Şimdi ise şöyle kenarını yine süsleyelim. Kapakta yapmış olduğumuz süslemeyi kullanacağım. Siz dilerseniz örmeyi de bilirsiniz. 3 tane zincir çektim. Bir sık iğne. 1 2 3.
yanındaki ilmeğe bir sık iğne, tekrar 2 3. Bu şekilde bütün kenarını örelim. Evet, sonuna kadar bu şekilde ördük. Şöyle ipimi gizliyorum. Evet. Güzel kalemliğimizin genel hatları oluştu. Şöyle kapağımız. Arka kısımdan dikeceğiz şimdi. Dilerseniz yapıştırabilirsiniz silikon yardımı ile. Şu kısmı. Evet, şöyle belirli aralıklarla silikonumu sıkıyorum. Kenarda kalan yerleri ise kontrol edip tekrar yapıştırıyorum boşlukları. Kontrol ediyorum. Evet, tamamen yapışmış. Şöyle kenarda kalan silikonları alıyorum. Şu iç kısımdan çıkmaması adına biraz daha sıkıyorum. Evet, çok sevimli, çok güzel bir kalemlik oldu. Farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen şu önündeki düğmesini yapalım. Daha önce toka yapımında anlatmıştım. İpten düğme yapımı aslında. Şöyle kolayca iki parmağınızda ipi sarmanız gerekecek. Ya da tek parmağı da sarabilirim. Evet, içi daha kolay dolsun diye. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 kere ip doladım parmağıma. Şöyle tığımı alttan geçiriyorum. Bir tane sıkılama zinciri çektim. Parmağımı çektim. Yapımı oldukça basit. Donut anahtarlık ve donut toka modelimde de bunu kullanmıştım, bu tekniği. Birçok yerde kullandım aslında. Düğme olarak minik bebek örgülerinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renk olarak da tamamen uyum sağlıyor örgüye. İstediğiniz renkte örerseniz. Şöyle bir görüntüsü oluyor daha doğrusu. Bir tane ilmek kaydırdım. Şimdi tekrar istediğimiz dolgunluğa erişinceye dek bu şekilde öreceğiz. Hiçbir şey yok. Sadece sihirli halka diyorum, pardon. Sık iğne olarak örüyoruz.
daha büyük, daha küçük. Bunu her türlü ayarlayabilirsiniz. Çok pratik, maliyeti olmayan bir düğme. Yani olmayan derken tabii ki sadece ip masrafı. Çok az miktarda. Evet. Bu şekilde örüyoruz. Dilerseniz böyle kalabilir. Böyle de kullanabilirsiniz. Dilerseniz içini bu şekilde biraz daha doldurabilirsiniz. Ben şimdi bir tur daha örüp o şekilde kullanacağım. Hemen ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde yeterli benim için. Siz dilediğiniz kadar sararak örebilirsiniz. Evet. Bu da hazır. Hemen şuraya bir tam ortalıyorum örgümü. İpimi geçiriyorum. Zincir çekeceğiz. Düğmemizin içinden rahatlıkla girip çıkacağı kadar. Saymadım. Ölçeceğim çünkü. Sizin elinizdeki iplikler ve kullandığınız ipliklerin kalınlıkları, incelikleri, kullandığınız tığın numarası da bütün bu çalışmanın ebatını küçültebilir ya da büyütebilir. Evet, şöyle bakıyorum. Yeterli. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bütün videolara ücretsiz olarak erişebilmek için kanalıma yine ücretsiz olarak abone olmalısınız. Evet, şimdiden destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Bu şekilde evet, bu çalışmada son olarak şöyle hemen kenar kısmından silikonumu sıkıyorum. Daha sonra tabii ki dikerek de sabitleyeceğim, sağlamlaştıracağım. Evet, çok güzel bir tavşan ailesi oldu. Arkada minik tavşanlarım gözüküyor. Yeterli yorumlardan yeterli desteği görürsem bunun tarifini de paylaşacağım. Eğer bunun da tarifini paylaşmamı istiyorsanız beğenerek videoma destek olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda da tavşanın tarifini istiyoruz diye yazın. Evet, isteyen olmazsa da paylaşmayız. Ona göre. Evet, bu şekilde güzel bir kalemlik elde ettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.